Amerika Birleşik Devletleri Ordusu, 34 yıl aradan sonra düzenlediği en büyük askeri geçit töreniyle kuruluşunun 250. yıl dönümünü başkent Washington'da kutladı. Tören, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 79. doğum gününe denk gelmesiyle dikkat çekerken, aynı zamanda sınırlı sayıda düzenlenen bu tür etkinlikler arasında en büyüklerinden biri olarak tarihe geçti. Yaklaşık 2 yıl süren planlamalar sonucunda gerçekleştirilen tören, hem görsel bir şölen sundu, hem de Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun tarihini ve teknolojik gücünü gözler önüne serdi. Geçit töreni, Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun 1775'teki kuruluşundan bu yana geçen 250 yılı temsil eden geniş bir katılımla düzenlendi. Törene yaklaşık 6.600 asker, 150'den fazla zırhlı araç ve 50'den fazla uçak katıldı. Washington'ın ana caddelerinde düzenlenen etkinlik, halkın yoğun ilgisiyle karşılandı. Binlerce kişi tören güzergahı boyunca sıralanarak kutlamaları izledi. Tören, Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun tarihsel dönemlerini temsil eden askerlerin geçişiyle başladı ve modern teknolojinin sergilendiği bir gösteriyle sona erdi. Törenin dikkat çeken özelliklerinden biri, maliyetinin 25 ila 45 milyon dolar arasında olduğu tahmin edilmesiydi. Orace, Lockheed Martin, Palantir, Coinbase ve Amazon gibi birkaç önemli şirket Amerika 250'ye önemli bağışlarda bulundu. Ancak, Coinbase'in sponsorluğu bazı kesimlerce eleştirildi. Özel sektör sponsorluğunun askeri bir etkinlikte yer alması uygun bulunmadı. Geçit töreni, Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun 250 yıllık tarihini yansıtan bir zaman çizelgesi şeklinde düzenlendi. Amerikan Bağımsızlık Savaşı'ndan modern döneme kadar her dönemi temsil eden askerler, dönem kostümleriyle geçiş yaptı. Tören, halkın yoğun ilgisiyle karşılandı. Washington'ın ana caddeleri boyunca toplanan kalabalıklar, ordunun gücüne ve tarihine tanıklık etti. Ancak, törenin Trump'ın doğum gününe denk gelmesi bazı protestolara yol açtı. Ağır askeri araçların yollara zarar vermesini önlemek için, tören güzergahına 2,5 santimetre çelik plakalar döşendi. Ayrıca, M1A1 Abrams tanklarına yeni kauçuk palet pedleri takılarak olası hasarlar en aza indirildi. Amerika Birleşik Devletleri Ordusu, herhangi bir yol hasarı durumunda onarım masraflarını karşılamayı taahhüt etti. Geçit töreninde Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun modern teknolojisi ve askeri gücü, çeşitli araçlar ve silah sistemleriyle sergilendi. Törende, 60 tondan fazla ağırlığa sahip M1A1 Abrams tankları, Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun zırhlı gücünün sembolü olarak yer aldı. Yeni kauçuk palet pedleriyle donatılan bu tanklar, hem dayanıklılık hem de modernizasyon açısından dikkat çekti. Mobil roket atar sistemleri ve modern füze sistemleri de sergilendi. Bu sistemler, Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun uzun menzilli ateş gücünü ve hassas vuruş kabiliyetini ortaya koydu. Ayrıca, 150'den fazla zırhlı araç, Humvee'lerden Bradley savaş araçlarına kadar geniş bir yelpazede sergilendi. Bu araçlar, ordunun kara harekatlarındaki çevikliğini ve gücünü temsil etti. Törende yer alan diğer önemli askeri ürünler ise şunlar oldu. Apache taarruz helikopterleri, 30 mm zincir top ve Hellfire füzeleriyle donatılmış olarak kara birliklerine yakın hava desteği sağlıyor ve düşük irtifa manevralarıyla törende büyük ilgi topladı. CH-47 Chinook helikopterleri, çift rotorlu tasarımı ve 22.680 kilograma kadar yük taşıma kapasitesiyle lojistik destek gücünü sergiledi. Sikorsky UH-60 Black Hawk helikopterleri, 11 tam teçhizatlı asker taşıyabilen çok amaçlı yapısıyla taktik destek ve arama kurtarma kabiliyetini ortaya koydu. M119 obüsü, 105 mm hafif çekili obüsüyle 14 kilometre menzilde piyade birimlerine ateş desteği sağlıyor ve taşınabilirliğiyle dikkati çekiyor. Bradley zırhlı aracı, 25 mm top ve TOW tank savar füzeleriyle donatılarak piyade desteği ve tank savar görevlerinde öne çıkıyor. Stryker zırhlı muharebe aracı, 8 tekerlekli tasarımı ve 105 mm top seçeneğiyle hızlı konuşlanma ve manevra kabiliyetini sergiledi. Piyade takım araçları, 9 asker taşıyabilen hafif ve çevik 4x4 araçlarıyla piyade birimlerinin hızlı hareketliliğini temsil etti. Anduril Ghost X, otonom insansız hava aracı olarak modüler tasarımıyla keşif ve gözetleme görevlerinde ordunun teknolojik yeniliklerini yansıttı. PDW-C-100 küçük insansız hava sistemi, kompakt ve taşınabilir yapısıyla kısa menzilli keşif görevlerinde taktik birimlere anlık istihbarat sağlıyor. Skydio X-10D otonom İHA, yapay zeka destekli gece görüş ve termal görüntüleme özellikleriyle otonom operasyon kabiliyetini sergiledi. Ghost Robotics V60 robot köpek, 4 ayaklı robotik platformuyla zorlu arazilerde keşif ve patlayıcı tespiti görevlerinde ordunun robotik sistemlere geçişini vurguladı. Askeri uzmanlar, törenin Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun teknolojik kapasitesini ve tarihsel mirasını başarılı bir şekilde sergilendiğini belirtti.
Modern araç ve ekipmanların gösterisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel askeri gücünü vurguladı. Ghost X, Skydio X-10D, V-60 Quadruped gibi otonom sistemler ve robotik teknolojiler, ordunun geleceğe yönelik vizyonunu yansıttı. Bununla birlikte, törende sergilenen ağır ekipmanların şehir altyapısına zarar verme riski, organizasyonun dikkatli planlamayla yürütüldüğünü gösterdi. Tankların yavaş hareket etmesi ve çelik plakaların kullanılması, altyapı hasarını önlemede etkili oldu. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun 250. yıl dönümü geçit töreni, hem tarihsel bir kutlama hem de modern askeri teknolojinin bir gösterisi olarak ilgi gördü. M1A1 Abrams tanklarından otonom Skydio X-10D dronlarına, Apache helikopterlerinden V-60 Quadruped robotlarına kadar geniş bir yelpazede sergilenen ürünler, ordunun geçmişten geleceğe uzanan gücünü ve teknolojik yeniliklerini gözler önüne serdi. Savunma sanayisi ve teknolojideki gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İran'ın bir süre önce yayınladığı propaganda videosu, İsrail propaganda videosuna dönüştü. İsrail Savunma Kuvvetleri IDF tarafından yapılan paylaşımda, İran'ın bir süre önce bir mühimmat ve füze deposuna ilişkin kullandığı videoya yer verildi. Video, İranlı yüksek rütbeli askeri yetkililerin ortadan kaldırıldığını ve tesisin tahrip edildiğini savunan bir dizi görüntü ve altyazı içeriyor. Füze ve askeri teçhizatlarla dolu bir yeraltı tesisinin vurulduğunu ve İran Genelkurmay Başkanı ile İslam Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı'nın ortadan kaldırıldığını belirtiyor. Videodaki altyazılarda bu yetkililerin isim ve unvanlarının yanında eliminasyon ifadesi yer alıyor, bu da operasyon sırasında öldürüldüklerini ima ediyor. İDF'nin açıklaması, İran bu videoyu dünyayı ne kadar güçlü olduklarını göstermek için yayınladı. Propaganda ile gücü karıştırmanın ne anlama geldiğini dünyaya gösterdik diyor. Bu ifade, İDF'nin İran videosunu bir propaganda girişimi olarak gördüğünü ve buna askeri eylemleriyle karşılık verdiklerini ima ediyor. Video, tesisten geçen bir ilerlemeyi gösteriyor, hedef alınan yetkililer olarak tanımlanan 2 kişinin bulunduğu bir cip, füzelerin raflarda saklandığı sahneler ve yeraltı kompleksinin çeşitli açılarından görüntüler içeriyor. İDF'nin eylemi, İran'ın askeri faaliyetlerine doğrudan bir yanıt ve İsrail'in İran topraklarının derinliklerine vurma kabiliyetinin bir göstergesi olarak görülüyor. Uluslararası toplum, İsrail ve İran arasındaki gerilimin artmaya devam ettiği bu gelişmeleri yakından izliyor. Bu saldırının tam etkisi ve sonuçları henüz tam olarak değerlendirilmedi. Ancak bölgedeki çatışmada önemli bir tırmanmayı temsil ediyor. Her iki taraf da propagandayı çatışmalar sırasında bir araç olarak kullanıyor. Ancak stratejileri ve hedefleri farklılık gösteriyor. İsrail, askeri eylemlerini vurgulayarak somut bir zafer imajı çiziyor ve caydırıcılığını pekiştiriyor. İran ise psikolojik savaş taktikleriyle düşmanını zayıf göstermek ve kendi tarafını haklı çıkarmak için çalışıyor. Bu propaganda savaşları, çatışmanın askeri boyutunun yanı sıra algı yönetimi ve halkın moralini şekillendirme açısından da kritik bir rol oynuyor. Savunma sanayisi ve teknolojideki gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.